Evet arkadaşlar, şimdi Phuket'te yaşayan Hüseyin kardeşimizle beraberiz. Ona Phuket hakkında değişik sorular soracağız. Phuket'i seviyor mu? Niye geldi? Ne iş yapıyor? Hayatından memnun mu? Onlarla ilgili soru soracağız. Bakalım neler söyleyecek. Evet Hüseyin kardeş, sen 2 yıldır Phuket'te yaşıyorsun. 2 yıl olmadı, 1 yıl. 1 yıl mı oldu? 1 yıldır Phuket'te yaşıyorsun. 1 yıl. Peki memnun musun yani Phuket'ten genel itibariyle geldin, mutlu musun? Onu sorayım yani. Birincisi tabii ki yani buradaki ortam, insanlar, Evet. buluştuğun kişiler, konuştuğun kişiler hepsi birbirinden farklı ve tamamen bizim topraklardan değişik. Phuket genel olarak zaten çok fazla turistin geldiği bir yer aslında. Yani bizim Antalya gibi düşünebiliriz. Onun ziyadesinde çok özgür bir yer, çok fazla özgürlüklerin olduğu bir yer. Evet. Paranıza göre eğlencenizi de, lüksünüzü de yaşayabildiğiniz bir yer. Yani sen iyi ki gelmişim diyor musun? Benim açımdan ben iyi ki geldim çünkü benim standartlarım aslında çok yüksek değildir. Kendi yaşam standartlarım belirli ölçüde düşük sayılabilir. Yani çok fazla şeyler isteyen insan olmadığım için küçük meblağlarla burada çok güzel bir yaşam sürdürebiliyorum. Küçük meblağlarda. Yani mesela aylık 20 bin lira alan, 20 bin baht alan insan burada geçinir diyorsun. Ortalama olarak zaten yani lüks hayat dışında ortalama 20 bin bahtla da geçinenler var. Şöyle söyleyeyim, şu anda 2025 yılındayız. Burada mesela kiralık odalar ya da evler oluyor. Bölüme göre, yere göre bunlar 5000 bahta da bulabiliyorsunuz. 50 bin bahta da bulabiliyorsunuz. Tabii. Ama 5000 bahta kaldığınız yerde gerçekten çok kötü olan yerler değil. Keza bunun yanında burada motosiklet gibi araçların kullanımı çok yaygın ve rahat olduğu için aslında ulaşımın da bir bağlamda ucuz olduğu ortaya çıkıyor. Yani ucuz oluyor ve bu sayede çok daha karlı, yani çok daha ucuza yaşam mümkün oluyor. Yani Türkiye'de mesela bir belediye otobüse binme şu anda 25 lira. 25 lira. 25 lira. Güzel Bir durakla para. gitseniz 25 lira. 10 durakla Güzel gitseniz para. 25 lira. Yeni zam gelmediyse, çünkü Türkiye'de her şeye her an zam gelebiliyor. Evet. Ben şöyle söyleyeyim, buraya gelmeden önce, biraz önce Mehmet abiyle buluşmadan önce yola çıktım. Motosikletimde yarım depo benzin vardı. Ben dedim ne olur ne olmaz, tekrar benzin alayım. Motosikletimi tamamen doldurdum. Ortalama 160 lira ödedim. Şu anda full dolu ve bu haldeyken yani çok bütün adayı gezerim. Bu bir depo motor deposu tabii. Tabii Kaç motosiklet. litre bilmiyorum da. Ya ortalama 5-6 litre civarında alıyor benim motosikletim ki şu anda tamamen dolu ve bu motosikletin büyük değil, küçük bir motosiklet. 150 cc'lik bir motosiklet, manuel bir motosiklet fakat buraya tamamen bu adanın her yerine gidebilme olanağına, yetkinliğine sahip. O yüzden de çok yani gayet iyi oluyor. Zaten Phuket hep motor dünyası diyorum ben. Yani Evet. motora binen bayan, erkek, herkes biniyor. Evet. Yani ben görüyorum, bayanlar da çok motosiklet kullanıyor Evet. burada. Erkekten daha çok diyebilirim yani. Burada kültürel olarak tabii şöyle söyleyebiliriz. Memleket tamamen sıcak her zaman. Ekvator bölgesine yakın olduğu için burada hiç kış mevsimi yaşanmıyor. Her zaman yaz gibi. Ortalama şunu söyleyebiliriz aslında. 26 derece ile 32 derece arasında yıl içerisindeki bütün olasılık sıcaklığı. Yani Evet. 26 derece ile 32 derece arasında sürekli gidip gelir. Yani burada öyle kar, kış, kıyamet yok. Kar, kış, kıyamet yok. Bizim Türkiye'de 4 mevsim vardır ki o mevsimler de sıcaklığa göre değişir. Burada aslında 2 sezon vardır. Mevsim dersek bunun adına, yani birisi kuru mevsim, yağmur yoktur, güneşlidir ki şu anda biz onları yaşıyoruz. Yani burada yağmur yok, gayet her yer güzel, havalar sıcak, tişörtlerimizi giyiyoruz, şortlarla çıkıyoruz. Ve Her Ocak yere. ayındayız yani. Kesinlikle. Bugün Ocak ayının 28'i. Kesinlikle şu anda Ocak ayının 28'inde oturuyoruz gayet sıcakta. Yağmur döneminde ise yani burada zamana göre değişen bir yağma dönemi oluyor. İşte diyelim ki bu arada bu bayağı bir motosiklet
sesi Evet. olduğundan biraz ara vereceğim, birazdan anlatmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, motor sesinden dolayı kapattık. Mecbur olduk. Evet, takır tukur yan tarafta motor çalışıyordu. Ne diyorduk? Burada Hemen yaz ve kış. sezonlardan bahsediyorduk. Yaz kış mevsimi burada yok. Burada yağmurlu ve yağmursuz sezon olarak iki farklı mevsim yaşıyoruz aslında. Evet. Türkiye'de yaz dönemleri burada yağmurlu dönem oluyor. Türkiye'deki kış dönemi ise buradaki tamamen yağmursuz, havanın kuru olduğu dönem oluyor. Ekvatorun yakınında olduğumuz için. Tabii ki ekvator yakınında o da tabii yaşanma süreci şöyle oluyor. Şimdi kış mevsiminde zaten hava soğuk olduğu için bu bölgeler güneşe daha yakın olduğundan dünyanın şeklinden sıcak oluyor. Tam tersine yaz aylarında ise burasının daha sıcak olması beklenir ki nitekim öyledir aslında. Fakat okyanus çevreli bir bölgede olduğumuzdan okyanustan buharlaşan suyla beraber her gün hemen hemen yağmur yağıyor. Bu da havanın serinlenmesine sebebiyet veriyor ve bu sebeple hem hava yani çok sıcak olmuyor hem de yağmurlu aslında güzel bir sezon yaşamış oluyoruz. Peki buraya gelecek arkadaşlar şimdi diyorlar ki biz Tayland'a gidip iş kuralım. Orada çalışalım. İş yeri açalım diyorlar. Ben buna Çalışmak çok biraz şahit zor. oluyorum. Yani iş yeri açabilirler mi? Gelip burada hemen böyle iş yeri açayım. Şimdi Kullanayım. iş konusunda daha tecrübeli insanlara danışmak lazım tabii bunlara ama şunu söylemekte fayda var. Biraz tabii kendime göre de araştırmalarımda bulundum. İş yeri açma konusunda yapacakları tabii işe göre değişerek seçecekleri meslek neyse yapabilirler. Fakat bazı meslekleri mesela birebir kendileri yapamıyor. Yani berber olamazlar, fotoğrafçı olamazlar. Bunlar tamamen Taylandlı insanlara bırakılmış meslekler. Yabancı insanların burada gelip bunları yapması yasak. Yani çok fazla restoranı olan insan yani restoran yemek sektörü çok buralarda yüksek rağbet gören ki çok fazla insan geliyor gidiyor. Genel olarak da bu şekilde olduğundan restoran işleri çok fazla talep gören işlerden, meslek gruplarından biri. Evet. Hatta şu an bir Türk restoranında oturuyoruz değil mi? Burası evet ben de ilk defa ki ben burada bir yıldır yaşıyorum. Buranın Türk restoranı olduğunu daha yeni öğrendim ben de. Burası hem hostel hem de Türk restoranı. Evet. Üst katı da hostel olarak geçiyor. Orada işte genelde Türkler de var, kalan yabancılar da var. Ucuz bir mekan. Garibanlar geldiği zaman burada kalıyor. Daha zenginler otelde kalıyor. Ama mesela burada 5.000 liraysa otelde 20.000 lira. Bir haftalık. Evet. Ben onu biliyorum yani. Şu an bulunduğumuz ortam bence güzel, idare edilir. Yani şurada 3-5 gün tatil yapmak için çok da lükse gitmeye gerek yok. Zaten sabah gidip akşam geliyoruz. Şimdi Uyumaya geliyoruz. tatilin amacına da bağlı olarak Phuket aslında çok büyük bir yer. Yani büyük bir ada. Ve adanın her yerinde farklı şeyler var. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Tabii adanın hemen hemen batı yakası olduğu gibi sahillerle dolu. Bunların içinde birçok ki yukarıdan başlayıp yani Bang Tao hatta üst taraflara üst havaalanı bölgesine kadar Bang Tao, Patong, Karun, Kata, Ravai'ye kadar bir sürü sahil ve bu sahillerin de kendi içlerinde ufak ufak bölgeleri var. Yani toparlayacak olursam kimi bölgede, kimi sahil bölgesi çok eğlenceli yerlerken aile bölgeleri de var buralarda ya da Big Buddha gibi turistik yerler var. Dağın zirvesinde bulunan mistik bir yer. İnsanların gezme amaçlı çok fazla gidebilecekleri yerler var. Bunun yanında adaları zaten anlatmaya gerek bile yok. Mesela bizim Türkiye'de plaja gittiği zaman hemen giriş ücreti 500 lira, şezlong 500 lira, şemsiye 500 lira. Fakat burada yani tamam şezlonga para almıyor ama yani giriş ücreti diye bir şey yok. Sahillerde giriş ücreti yoktur. Sahiller halkındır yani. Tabii. Şezlong parası evet. Burada şezlong için para ödüyorsun. İstemiyorsan matını alırsın. Sadece sahile git, aç, otur. Kimse sana bir şey demiyor. Genel olarak bütün sahillerin kenarlarında yani sokak satıcıları vardır, tezgahlar vardır. Oralardan aparatif ya da içecek şeyler bulmak mümkündür. Bu konularda zaten tamamen
komün bir şey vardır. Her sahilin böyle komün bir pazarı vardır diyebiliriz yani. Evet. Yani gelecek arkadaşlar burada memnun kalır. Öyle döner. Bence memnun kalırlar. Yani Phuket'te boks stadyumu var uluslararası standartlarda. Phuket'te birçok kabare niteliğinde işte kulüpler ya da barlar ya da eğlence merkezleri çok fazla yerler var. Çok fazla restoran var. Çok fazla çeşit yani bulunabilecek yemekler var. Bunun ziyadesinde doğal olarak sahillerin dışında yeşil alanları ki Tayland'ın en büyük özellikleri masaj ve hani vücut bakımı konusunda baya aslında olaylar var. İki dükkandan birisi masajcı. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Tabii bu masaj salonlarının başka hizmet yaptıklarını da biliyoruz. Ama hepsi yapmıyor. Bazıları çok dürüst çalışıyor. Öyle. Bazıları para tuzağı. Para tuzağı ya bu işte aslında daha önce de söylediğimiz gibi ne istediğinize bağlı ve burada her şeyi bulabiliyorsunuz. Sadece gerçekten masaj yapan yerler de var. Ya da daha eğlenceli işler arayanlar vardır. İkisini bir de istiyordur. Onu da bulmaları mümkündür. Mümkün. Burada normal artık böyle şeyler. Normal yani bu insanların kültürüyle bizim kültürümüzü zaten bağdaştırmamak gerekiyor. Tamamen farklı düşünce yapısındalar bu konularda. Evet. Yani bir de aslında Tayland bence yanlış biliniyor. Yani her şey Kesinlikle. böyle cinsellik üzerine kurulu gibi biliniyor ama öyle değil. Burada şişe toplayıp hayatını kazanan insanlar Tabii da tabii, gördük. tabii. Çok Sabah fazla. 5'te kalkıp iş yerini açıp ekmeğini kazananı da gördük yani. Çok fazla insan var ki zaten aslında buradaki fakir grup Türkiye'dekinden çok daha fazla. Yani bizim Türkiye'de gerçekten iş niteliği konusunda çok fazla çeşitlilik var ya da ne bileyim üretilebilecek tarımsal alanda bile çok fazla çeşit ürün yelpazemiz var. Fakat bu memlekette öyle değil. Yani çok fazla bir ürün yelpazesi yok bu konuda ya da yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Bizim memleket gibi karşılaştırılamıyor bu konularda. Bunun ziyadesinde bir de bizim coğrafi olarak da hem Avrupa'ya hem Asya'ya ikisinin ortasında olup tamamen bir köprü görevi görmemiz her şeye ulaşmamızı daha kolaylaştırıyor. Buradaki insanların buna da pek bir fırsatları olmuyor. Yani buradaki insanlar bize göre aslında çok şanslı insanlar değiller ama yaşam standartları Evet. bizden düşük olmasına rağmen mutlular. Bir Ben onu bakıma gördüm. tabii bir bakıma öyle. Bu da işte yine kendi felsefelerinden Budizmin getirdiği Evet. insanın iç ruhunun ya da iç benliğinin huzuruyla alakalı. Bizde de tabii Müslümanlık dininde bu çok fazla öne çıkarılan bir şeydir ama tabii ki yaşama ya da yaşatma biçimleri farklı oluyor. Buradaki insanların kendi biçimlerinde yaşamlarına göre gayet huzurlular. Huzurlular. Buraya huzur bulmaya gelebilir herkes. İsteyen istediği şeyi bulmakta bence çok zorlanmayacaktır buralarda. Yani ben şunu gördüm. Birbirine bağırarak, tartışarak trafikte giden insanlar yok. Yok burada öyle değil. Burada Gayet saygılılar. korna çalan da yoktur. Biraz önceki motosiklet muhabbetinde de yani o sesleri çıkaran turist insanlardı. Biraz önce gördük. Hitliydi o, gördük. Evet. Türk yani şey değildi. Taylandlı biri bile değildi. Korna sesi duymak çok mümkün değildir. Yani çok fazla öyle trafikte taşkınlık yapmazlar. Bu tür olayları yaşatan insanlar aslında zaten yabancı insanlar oluyor. Taylandlıların genelde yani hayatlarında bir hızla ilgili bir şeyleri yok, çabaları yok. Bir hızla sakin yaşamakla insanlar. ilgili. Evet. Sakin. Gayet sakinler aslında. Evet. Şimdi Phuket'in öne çıkan özelliklerinden birisi de adaları. Evet. Değil mi? Yani buraya gelen insanlar ada turu yapmak zorundalar. Zorunda Bu derken ne? Yani buraya turist olarak geliyorsa Evet. adalara gitmeden geri dönmesi büyük kayıp olur. kesinlikle çünkü çok güzel yerler, çok güzel bölgeler, Çok güzel bölgeler. çok güzel adalar var. Mesela dün James Bond adasına gittik. Tamam yani küçük bir yer ama çok da güzel bir manzarası var. Evet. Yani seyrinde doyum olmaz. Birkaç ada daha dolaştık. O suyun üstünde kurulu olan köy var. Büyük Evet, Kral Müslüman Köyü. köyü. Orası hep Müslümanlar var orada. Orada bir yemek yedik. Yani Türk kafile geldiği için biraz Türk yemekleri hazırlamışlardı. Evet. Buranın yemekleri mesela bizim damak tadımıza uymuyor.
Doğrudur, farklı. Farklı ama onlar bize göre bir şeyler hazırlamışlardı. Makarna, pilav, efendim tavuk, o tür şeyler yedik. Ben şahsen memnun kaldım o turdan. Fiyatları da işte 2000 lira, 1500 lira arasında, baht arasında değişiyor. Bir de buraya gelindiği zaman PPP adası var. Evet. Oraya da PP gitmeleri adaları. gerekiyor, değil mi? Orası da güzel bir yer. PP adaları çok güzel bir yer. Orası bir ada bölge, takım ada grubu. PP adaları olarak geçer. Maya Ve- Bay da orada mesela. Tabii. Maya Bay zaten bölgenin genel adı aslında ve orası köpek balıklarının da özellikle üreme bölgesi. Belli dönemlerde hatta James Bond adasında dikkat ettiyseniz denize girişler de yasaktır. Yasaktır. Çünkü hem tehlikeli hani hem köpek balıkları açısından karşı karşıya kalmak durumu zor olacaktır, güç olacaktır. Hem de o doğal hayatın içine etmemek için bunun olması çok iyi olmuş bir durum. PP adalarına gittiğinizde çok zaten güzel yerler göreceksiniz. Çok butik, kendine özgü bir ada biçimi diyeyim. Adalar grubu. Evet. Şimdi Ocak ayında kısa kollu oturuyoruz. Evet. Buraya gelen arkadaşlar böyle valiz kıyafet getirsin mi? Gerek var mı? Asla öyle bir şeye gerek yok. Ben şöyle söyleyeyim, buraya geldiğimden beri muhtemelen uzun pantolonu ya bir ya iki defa giydim. O da muhtemelen bir yere gitmem ve uzun giymem gerekiyordur. Onun için giydim. Onun haricinde ben bütün hayatımı şu anda geçirdiğim bütün zamanları şortla geçiriyorum ve tişörtle geçiriyorum. Yani bütün sezon öyle gidiyor. Bütün Aynen. yani yıl. Ki buraya gelecek insanla örnek veriyorum. Yani 2 hafta burada kalacaksanız desek 2 hafta her gün bir tişört değiştirseniz 14 tişört kaplayacağı alan belli. Evet. Yani bu olur en fazla. Ama mesela şu var. Buraya gelenler buranın yemeklerine alışık değilse kendi yiyecekleri getirmeleri tavsiye ederiz. Şöyle Yani söylemek kahvaltı burada Türk kahvaltısı yok. Öyle bir şey yok. şöyle ya var tabii ki restoranlar burada çok fazla Türk restoranı Patong'da çok fazla Türk restoranı var Patong bölgesinde ki Phuket'in geneline baktığımızda da yine dağılmış yani Phuket merkez bölgesi Phuket Town diye söylenen yerde de vardır. Burada da var, Bang Tao'da da var, Kata'da da, Karon'da da var. Yani değişik bölgelerde hep Türk restoranları var ama tabii gelen insanların tercih edeceği şey nedir ona bağlı yani. Sonuçta Türkiye'den gelip Türk yemeklerini yemek istemeyebilirler. Tayland yemeklerini ya da şöyle de söyleyebiliriz. İlla Tayland yemeği de değil. Phuket'in en güzel özelliklerinden biri dünyanın her yerinden mutfaklar var. Yani Japon mutfağı deneyebilirler. Kore mutfağı deneyebilirler. İtalyan mutfağı deneyebilirler. Meksika mutfağı deneyebilirler. Birçok çeşitlilik vardır. Bunların da yani nasıl biz Türkler buraya geldiysek o insanların da o mutfakların da uzmanları var aslında burada. Yani buraya geldikleri zaman değişik ülkelerin lezzetlerini Kesinlikle, tadabilirler. kesinlikle bu konularda yani bu yemek yapma konularında uzman insanları bulabilirler burada. Ya sokakta örnek veriyorum bir seyyar satıcı da vardır. Hani ucuz yemek alabileceğiniz ya da gerçekten bir deneyim diyelim, yemek deneyimi yaşayabileceğiniz farklı ülkelerin restoranları da vardır. Hepsi komün bir şekilde bu adanın içinde gayet bulunuyor. Ben burada en çok sevdiğim şey yemeklerden ziyade tropikal meyveleri. Evet. Yani şimdi biz mesela Pattaya'dan geldik buraya. Orada 40-50 bahta büyük bir bardak meyve suyu sıkıp veriyorlar. Evet. Bazısı 40 bahtı, bazısı 50 bahtı. Ama ben bir ömür onları yiyebilirim yani. Bıkmam o derece. İçebilir evet. İçebilirim yani. Meyvelerini de yiyebilirim. Evet. O kadar güzel meyveleri var ki yani isimlerini bilmiyorum ama lezzetli. İsimleri Evet. değişik. Yani bizim bildiğimiz Tayland, tabii. bildiğim nar var. Nar, mandalina. Onun haricini pek bilmiyorum. Tabii avokado falan var da. Ama Evet. hiç görmediğim meyveler de var. Mango ya da benzeri türevleriler var. Rambutan dedikleri vardır. Farklı farklı gerçekten ekvator bölgesinin meyveleri var ve burada her yerde bulabiliyorsunuz. Fiyatlar konusunda Pattaya'ya nazaran burası Phuket biraz daha pahalı bir yer. Çünkü yani burası zaten ana karaya köprüyle bağlı bir ada. Tayland'dan tamamen bağımsız bir Bağımsız ada. bir ada. Köprüyle Tabii, bağlı. tabii burası ana karaya köprüyle bağlı. Yani yan yana zaten aslında şey değildir. Yani bizim uzak Boğaz değil. Köprüsü gibi.
Bizim Boğaz Köprüsü'nden daha küçük ama köprüyle bağlıdır ana karada. Phuket genel olarak yine büyük bir adadır ve zaten James Bond ya da PP adaları gibi o Tayland deniz havzasının içerisinde bulunan adacıklardır ufak ufak. Ona göre yine şeyi söyleyebiliriz. Adanın doğu ve batı yakaları şuna göre değişir. Batı yakası genel olarak turistik bölge, doğu yakası da genelde lokal insanların yaşadığı bölge olarak da adlandırabiliriz. Evet. Peki bizim ülkemizde mesela Antalya bir işte domatesimizin, mandalinimizin, limonumuzun Evet. yani Akdeniz bölgesi yetiştiği bölge. Burada da öyle bir bölge var mı? Yani tarım üzerine yoğunlaşan bir bölge var mı? Tarım üzerinde yoğunlaşma derken şöyle, burada asıl tarım ürünü iki ürün vardır. Bir pirinç, diğeri de kauçuk. Bu iki ürünün üretimi çok fazla. Phuket içinde dahi kauçuk üretimini görebilirsiniz. Gittiğiniz yerlerde yani bir bölgeden diğer bölgeye geçerken kauçuk ağaçları, kauçuk üretimlerini falan görebilirsiniz. Bunlar sadece toplama amaçlı burada kauçuklar toplanır, ana merkeze gönderilir. Onun haricinde kuzey bölgelerinde de pirinç üretimi vardır özellikle. Özür dilerim. Yağmur dönemlerinde, özellikle kuzey dönemlerinde ki Phuket'teki insanlar dahi kuzeyden gelen lokal insanlar geri giderler, pirinç hasadıyla, pirinç tarımıyla uğraşıp tekrar buraya dönerler. Evet. Bir de Türkiye'den buraya gelme biraz zahmetli. Evet. Yani şimdi mesela ben 2 defa geldim. Birinde Türkmenistan Hava Yolları'nı kullandım. Evet. Birinde Etihad Hava Yolları'nı kullandım. Evet. Şimdi Türk Hava Yolları varken sen niye yabancı uçaklara geliyorsun diye sorabilirler yani. Tabii. Mesela ben Türkmenistan Hava Yolları'nı ilk kullandım. Bir defa kullandım ama muhteşem memnun kaldım. Evet. Yani hem servisi hem uçağının konforlu olması. Mesela o 10 koltuklu uçaklar var ya 3/4+3 şeklinde Evet. olan. Onlarla geldik. Fiyatı çok uygundu. $500 almıştım ben git gel. Yani tek yön değil. Çift yön $500'dı. Aşkabat'ta 1,5-2 saat kadar bekledik. Oradan Bangkok'a geldik. Evet. Bangkok'ta geldikten sonra Pattaya'ya geçtik. Demek istediğim şu, bu gelişimde de Etihad Hava Yolları'nı kullandık. Ondan da memnun kaldık ama o full dolu geldi. Bak, Türkmenistan Hava Yolları Aşkabat'tan sonra boş geldi. Yani sadece bizim Türklerde 20-30 yolcu vardı o koca uçakta ama Etihad Hava Yolları'nda çok daha doluydu yani. Boş koltuk yoktu. Abu Dhabi'den sonra tamamen doluydu. Evet. Şunu demek istiyorum yani biz Türkler neden Türk firmalarını kullanamıyoruz da gidiyoruz işte yok Etihad, yok Türkmenistan, yok başka bir ülke, Indigo falan. Ya Türk Neden? Ya? Bunun nedeni nedir yani? Tabii. Türk vatandaşı kendi uçağını kullanamıyor. muhtemelen bunun en başta gelen özelliği fiyat politikasıdır. tabii, Yani fiyat. fiyat politikası olarak baktığımızda zaten Asya Hava kurumları muhtemel fiyatları daha düşük veriyordur birincisi. İkincisi tabii gittiğiniz yere göre yani bu rötar zamanları ya da uçak bağlantılarındaki kampanyalar buna göre değişken fiyatlar bulabiliyorsunuz. Şu var, Türk Hava Yolları'nın tabii hizmet kalitesi diğer hava yollarına göre biraz daha iyi diyebiliriz. İkinci özellik bir de Türk Hava Yolları örnek veriyorum. Tabii Bangkok'a da vardır muhtemelen Evet, ama var. Bangkok'a geliyor zaten. bildiğim Phuket'e de var. Direkt İstanbul'dan Phuket'e direkt uçuş da var ya da direkt Bangkok'a uçuş da var. Herhangi bir şekilde uykunuz bölünmeden ya da şey yapmadan uçuş yapabiliyorsunuz. Ben o şekilde mesela Türk Hava Yolları'yla deneyimledim bunu. Direkt İstanbul'dan Phuket'e geldim. Uçak kalktı. Kalktıktan sonra bir şeyler atıştırdı. Çok fazla zaman geçirmedik. Sonra bir uyku zamanımız oldu. Uyuduk, uyandık ve uyandığımızda Phuket'e gelmiştik. Hiç rahatsız etmeden gayet güzel bir yolculuk olmuştu. O zamanki tabii fiyat farkları yani bir 3.000-4.000 lira civarında fiyat fark edebiliyor. Aktarmalı uçuşlarda daha düşük fiyatlardan biletler bulma imkanı oluyor. Bu da tabii dönem ya da sizin alacağınız bilet zamanı kampanya sayılarına bağlı.
Yani 2 ay, 3 ay önceden alınca ucuz da oluyor. Tabii yani. ki. Tabii ki, tabii ki. Yani mesela ben buraya geldiğim uçağın son fiyatına baktım, $1.300'dı. Evet. Ben onu 2 ay önceden almıştım, $475. Yani Çok gel normal. olarak aldım. Evet. Yani arada 3 kat fark var. Evet. Şu an Buraya bir de- gelecekler erken almalı. Bir de özellikle şu anda buranın turist sezonu diyelim, açık sezon diyelim. Yani gayet dolu. Çünkü Avrupa tamamen soğuk. Yani kış tatili yapmayan insanlar ya da kış içerisinde tatil zamanı olan insanlar genelde Asya bölgesine gelir. Bu işte Endonezya, Bali bölgesi çok meşhur bilinenlerdir. Ya da işte Tayland, Bangkok, Phuket bu alanlar, buralara akınlar olur. Bayağı milyon milyon insanlar geliyor buraya ve buralarda bulunuyorlar. Ben burada daha çok Rus turistleri gördüm. Evet, Yani her 2 turistten birisi Rus'tu. evet. Anladığım kadarıyla, yani belki bana ile denk geldi bilmiyorum da Avrupalı turist de çok. Çok Rusların fazla olmasının bazı sebepleri var tabii. Bunun en büyük özelliklerinden yani sebeplerinden biri Ukrayna-Rusya savaşı. Şu an hala devam eden. Şimdi insanlar yani bu savaştan kaçanlar da var. Şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Tayland hükümetiyle Rusya hükümetinin arası da iyi. Yani Türkiye ile Tayland hükümetinin arasının iyi olduğu kadar değil, daha da iyi. Belirli bağları, belirli iletişimleri çok daha kuvvetli. Buraya gelen Rus yatırımı da çok fazla burada. Ruslardan bayağı bir örnek veriyorum. Hem restoran sektörüne hem diğer sektörlere yatırım yapan ve uzun zamandır burada bulunan insanlar da var. Resmen yer edinmişler. Peki şimdi buraya gelen turistler Tayland'ın hangi şehirlerini gezmeli? Yani bu Phuket tamam eyvallah da başka hangi şehirlerine gitmeliler? Gerekiyor. Şimdi bu tabii çok böyle insanların Ne aradığına bağlı. ne aradığına bağlı olarak şunu söyleyebiliriz. Meşhur şehirleri nitelendirebiliriz turistik açısından. Bangkok zaten en önde gelen, en bilinenlerden biri. Çünkü en büyüğü, yani bizim İstanbul gibi bir şehir. Görülmesi gerekir, yani gerekebilir kişiye göre. Huzur Mesela arıyoruz. kaç gün kalmalı? Bir turist geldi. Bangkok'ta kaç gün kalsın? Standart. Yani standart. Bence İstanbul gibidir Bangkok'ta, yani büyüklüğüyle, o kadar heybetiyle zaman ayırmak çok Yani yetmeyecek. 3 gün kalsa yetmez mi? Yetebilir. Yetebilir. Kişinin Kişiye bağlı da yani. kişiye bağlı tabii. Yetebilir, yetmeyebilir. Yetmeyebilir. O ayrı mesele ama yani mesela İstanbul'a gelen bir turist efendim Sultanahmet'i görür. Değil mi? Evet. Galata Kulesi'ni görür. Bir Beşiktaş yapar, bir Kadıköy yapar. Bangkok'ta da muhtemelen birkaç gün yeterli olacaktır. Çünkü zaten gürültüsü, yani İstanbul gibi birkaç gün kaldıktan sonra o gürültüden, o sesten, ne bileyim yoğunluktan insan sıkılıyor, kaçmak istiyor. Zaten amaç da orada. Hani kalabalık şehirde çok fazla kalamamak. Bence de çok fazla kalınmaması daha iyidir. Çünkü benzer niteliklerde hem eğlenceleri hem fırsatları, yemekleri, restoranları, birçok şeyi aslında daha küçük yerlerde, Phuket gibi ya da Pattaya gibi daha küçük yerlerde de bulabiliyorlar. Ki Pattaya Bangkok'un zaten hemen yakınında, yanında olan bir yer. Yani mesela şimdi yola çıktık, Bangkok'a geldik, 3 gün gezdik. 3 gün Evet. yeterli, fazla uzatmaya gerek yok. Oradan Pattaya'ya geçeriz. Mümkündür. Orada da muhtemelen bir gün yetecektir. İkinci günden Şimdi, sonra sıkılırsınız. İkinci günde orada bir Koh Lan Adası var. Evet. Oraya gidebilirler. Onun için mesela ben orada bir gün değil de mesela 3 gün daha oraya ayırmalarını isterim. Çünkü Koh Lan Adası muhteşem Mercan Adası diye geçiyor. Asıl Pattaya'ya turist olarak geleceklerin uğrayacağı yer orası. Şimdi Pattaya'nın içinde gece hayatı var. Yani Walking Street var, 6. sokak var, 7. sokak var efendim. Onun harici pek de bir şey görmedim ben. Yani açık konuşayım. Benim hiç tasvip etmediğim, sevmediğim ortamlar gördüm Pattaya'da. Ama biz her gün mesela şeye gittik. Koh Lan Adası'na gittik. Evet. Muhteşemdi. Yani gerçekten muhteşem. Yani kumu, denizi,
ortamı, Koğlan arasında da 4 tane plaj var. Her bir köşesinde ayrı bir plaj var. Dördünü de gezdik. Her gün bir plajına gittik. Evet. Pattaya'ya gelecekler de direkt bence Koğlan arasına gitsin. 30 bahta gidebilirler. Akşam Evet, 6'ya kadar. Pattaya Tekne var. konusunda çok fazla tavsiye vermem mümkün değil İşte tabii. ben Çok ben gitmedim. orada kaldığım için. Evet. O konuda Fakat- ben biraz müdahale oldum yani. Phuket Havzası'nda şunu söyleyebiliriz. 30 ila 40'ın arasında değişen adacıklar var burada. Adacıklar var. Mercan adacıkları, resif adaları var. PP adası gibi, James Bond adası gibi turistik adalar var. Yani çok fazla ada çeşitliliği var. Ben mesela benim manzaramda hemen Kokonat Adası var. Yani ben aslında evimden çıkıp 100 metre ileride deniz otobüsüne binip hemen karşıda Kokonat Adası'na gidebiliyorum. Ki Kokonat Adası'nın da sahili, bu konumu, bulunduğu yer çok güzel bir yer. Adalar konusunda zaten kesinlikle Tayland'a geldiniz bir adaya bir yere gidin mutlaka. Oranın çünkü hem doğası daha dokunulmamıştır, daha güzel. Ağaçların konumu duruşu bile daha güzeldir bence. Evet. Evet, buyurun. Tekrardan hoş geldik. Evet. Genel olarak aslında Tayland'da gidilebilecek turistik olarak şehirler hani Phuket'i ada olarak kesinlikle görülmesini ben tavsiye ederim. Ben çok seviyorum burada yaşamayı. Bangkok, Pattaya birbirine yakın olması babıyla görülebilecek yerlerden biri. İkisini bir anda çıkarabilmek mümkündür. 1,5 saat ikisinin arası otobüsle. Ortalama olarak aynen. Yani günübirlik bile gerekirse hatta şey olabilir ama Pattaya en nihayetinde bir gece orada geçirilmesi en azından gece hayatının nasıl olduğu açısından fikir olacaktır. Ki aslında buradaki Phuket'teki Bangla Caddesi ile Pattaya'daki Walking Street benzer konseptler, aynı şeyler, benzerini görebiliyorlar. Bunlardan ziyade bir de daha kuzeyde Chiang Mai şehri vardır. Orada da gayet güzel tapınaklar vardır. Güzel dağlık bir alandır. Yine orası görülebilir. Sen oraya gittin değil mi? Chiang Mai şehrine gittim ben. Mesela ben oraya gitmedim, bilmiyorum. Oraya gittim. Ben orada ne yapabilirim? Deniz yoksa ne yapabilirim? Orada deniz yok ama şehir yine kanallarla örülüdür. Yani şehir içinde bayağı bir böyle ben hiç olmazsa Adana'dan örnek verebilirim. Bizim Adana'da sulama kanalları vardır. Evet. Birçok insanlar görebilir. Benzer şekilde Chiang Mai'de de sulama kanalları gibi kanallar vardır. Yani şehrin içinde bu tür su görsellerini görebiliyorsunuz. Bir de şehir dağlarla çevrilidir. Yani güzel yürüyüş parkurları vardır. Yürüyüş parkurları denilebilir. Ziyadesinde yine şehirde çok güzel yemek yenecek restoranların bulunduğu bir yerdir ve Chiang Mai şehri genel olarak da en ucuz şehir diyebiliriz aslında. Hem restoran yemek açısından hem ulaşım açısından Tayland'ın ucuz şehirlerindendir turistik açıdan. Bence orası da listeye Bir eklenebilir. de orada şey var, o kanallarda lastik botlara binip grup halinde o kanallarda gidiyorlar değil mi? Ben şeyde onlar söylediğiniz Chiang Mai'de pek fazla yok ama Bangkok'ta o genel olarak çok fazla oluyor. Teşekkür ederim bu arada. Bangkok'ta kanal içerisinde, su kanal içerisinde pazarların kurulduğu yerler de vardır. Ama genel olarak bunları da turistik olarak düşünebiliriz. Peki Pattaya, Bangkok, Phuket, Chiang Mai buraları gezdik. Siz de anlattınız, gelenlere bir tecrübe olsun diye. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hüseyin Gül ediyorum. arkadaşım 1 yıldır burada yaşıyor, fotoğrafçılık yapıyor. Kendi ayakları üstünde durmayı başarmış, kendisini tebrik ediyorum. Teşekkürler. Yani bir insan için başka bir ülkeye gidip orada ayaklarının üstünde durmak çok zordur. Zor gerçekten. Şimdi yani bizim insanımız gidiyor ama ne hallerde gidiyor, orada ne zorluklar yaşıyor biz bilmiyoruz. Evet. Ama giden insanlar, mesela Avrupa'ya gidenler içerisinde metroda yatan aylarca, ara sokaklarda yatan insanlarımız var yani. Evet. Onun için sen burada ayaklarının üstünde durabiliyorsan bu takdir edilecek bir konudur yani. Teşekkür ederim. Yani- Ya planlamayı biraz insan kendisinde bilirse aslında şöyle ki yani ben genel olarak ömrüm boyunca neredeyse çalıştım. Ben
evimde kendi yemeğimi genel olarak yapıyorum. Yani çok fazla burada birçok şeyi anlattık. Restoranlardan ya da yemeklerden bahsettik, evet. Ama ben genel olarak kendi yemeğimi yaparım burada. Ben hayatım boyunca da öyle oldum. Yani kendi yemeğimi yapabiliyorum. Kendi evimi temizliyorum. Ne bileyim, kendi komün hayatımı kurabildiğim için masrafları da bana fazla olmuyor. Bu sayede ben geçinebiliyorum. Diğer arkadaşlar ya da başka şehirlerde yaşamayı düşünen insanların tabii kendi kabiliyet ve yaşam biçimlerine göre illaki bir standartlara oturması mümkündür. Yani ilk geldiklerinde mutlaka zorluklarla karşılaşacaklar. Kesinlikle, kesinlikle. Öyle yani gel gülüm iyi ki geldin diye kimse bunları Ya, karşılamıyor. tabii ki öyle bir şey yok. İlla ki bir sevilecekler biraz. Yani tabii yani belki dolandırılacaklar, belki daha değişik olaylar başlarına gelebilir. Yani herkese buraya gelin, burada iş çok falan diyemiyoruz. Yok, iş anlamında öyle bir dünya yok. Şunu söyleyebiliriz. Burası insanlar geliyor burada, yiyor, içiyor, eğleniyor, gidiyor. Buranın temel olarak aslında turistlerin geliş gidiş amaçları bunlardan ibaret. Bunun için de yani bunu destekleyebilecek sektörlere bakmak lazım. Yani işte bu insanların doyması lazım. Eğlenceyle ilgili işlerin yürütülmesi lazım. Bunu da zaten eğlence işleri genel olarak gayet böyle kodaman insanların elindedir. Yemek sektöründe de eğer becerikli olan, kendi mutfağına, becerisine güvenen varsa elbette burada restoran işleri gayet yapılabilecek işler Burada arasında. özellikle Türk yemekleri gidiyor diyoruz. Tabii ki. Türk turist de çok. Türk turist çok, artı bunun ziyadesinde şimdi gelen Avrupa insanı da, ki Ruslardan çok bahsettik. Burada çok fazla Rus'un yaşadığı ve bulunduğundan da bahsettik. Ruslar da Türk yemeklerini gayet iyi bilirler, tanırlar. Tanıdıkları için de şunun çok iyi farkındalar. Yani bir Türk restoranına gittiklerinde gerçek bir yemek Kaliteli yiyecekler. bir yemek Evet. yerler. Bir Adana Evet. kebabı yerler. Sen Adanalısın. Mutlaka, Adanalı mutlaka. arkadaşlarımıza selam olsun. Adana Teşekkürler. Türkiye'mizin 3. 4. büyük ili. Dördüncü Biraz büyük ili. önce İrlandalı arkadaşlarla karşılaştık. Üstündeki formayı gördüler, sordular. Direkt Tanıdılar onu- mı? Evet. Adana Demirspor. Direkt anlattım. Hatta bu yıl neredeyse düşeceğimizi de anlattım ama böyle bir hikayemiz oldu. Ya Adana Demirspor şimdi kaçıncı ligde? Şu an Süper Lig'de ama Süper Lig'de. Evet. Yani benim futbolla pek alakam olmadığı için bilmiyorum Yok, Süper Lig'de ne var ne can yok. takımımız da Ama şunu biliyorum, Bu aralar- Adanalılar futbola çok düşkün. Adana Demirsporlular çok düşkün. Onu ben biliyorum yani. Yani benim Gene- gençliğimde de Doğrudur. Adana Demirspor denildiği zaman böyle bir durup düşürüyordu millet. Bir de Doğrudur. İzmir Göztepe vardır. Bu ikisi çekişmelidir aslında. Adana ile İzmir Göztepe. Yani taraftarı çok ateşlidir. Onu demek istiyorum. Evet. Çekişmelidir. güzel. Hem ateşli bir taraftar grubumuz Ateşli bir var. taraftar, işte onu demek Kesinlikle. istiyorum yani. Kesin. Anadolu'nun zaten Anadolu takımları arasında yani parmakla gösterilen sayılı takımlardan biri. Bununla da ayrıyeten gurur duyarım zaten. Memleketim olduğu için ayrı bir severim. Bakalım. Yani amatör kümeye düşse de Adana Demirspor'dan O vazgeçmem başka, diyorum. o başka. O başka Şu anda bir kaçıncı sevgi. sırada ben bilmiyorum. Şu an sonuncu sırada. Bunları konuşmaya da gerek yok bence. Olsun o. Gönlümüzün şampiyonu Adana Demirspor. Teşekkür ederiz. Ben de Gaziantep'liyim. Gaziantep Spor'un da kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Bak onu da söyleyeyim yani. Futbolla böyle benim için ay kadar uzak futbol. Doğrudur. Pek Doğrudur. izlediğim yok. Gaziantep Spor'da kaçıncı sırada ben bilmiyorum ama o da Süper Lig'de olduğunu biliyorum yani. Kesinlikle. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok Hüseyin teşekkürler. kardeşimiz bizi bilgilendirdi. Genel bir bilgi oldu hepimizde. Buraya gelecek arkadaşlar bu bilgilerden faydalanabilir. Sormak istediğiniz varsa Hüseyin kardeşimiz de sonra cevaplar onları. Bizim her şey aklımıza gelmiyor yani. Motosiklet çeteleri de buraları Yani- bol bol seviyorlar. Kesmek istemedim. Motosiklet sesi geldi ama kesmek istemedim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hüseyin kardeşimizin tecrübelerinden siz de faydalanın diye böyle bir video yaptık. Kanala abone olun. Kanala abone olun. Yani bir kanalı çaldırdık biz. Bunu da söyleyelim. 10.000 aboneli bir kanalımızı çaldılar. Reklam yaptılar ve YouTube o kanalı kapattı. Yasa dışı reklam yaptığı için. Yeni oldu bu olayda. Şimdi sıfırdan yeni bir kanal açmayı düşünüyoruz artık. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Abone olursanız en azından bize destek vermiş olursunuz. Şu anda 0 abonemiz var. 0 abonemiz olduğu için ilk abonemize belki de bir hediye veririz. Öyle değil mi yani? Neden olmasın? Yani veyahut da ilk 500 abonemiz arasında bir çekilişte yapabiliriz ileride.
Bakarsın Phuket tatili hediye ederiz. Şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, iyi geceler. Artık hangi saatte izliyorsanız Kendinize iyi bakın. kendinize iyi bakın. İyi günler.